Aman aynam, canım aynam. Söyler misin bana yeryüzünde en güzel kim? Yeryüzünde en güzel, en zarif kadın sizsiniz kraliçem. Sanat uğruna anlaşmalı evlenmiş, eşleri tarafından 35 defa aldatılmış fakat tüm zorlukların karşısında dimdik durmuş bir kadındı o. Evet, bu video hayatı başkalarının çizdiği yoldan yürümeyi reddeden bir kadının hikayesidir. İnatla, bedel ödeyerek, bazen kazanıp bazen kaybederek ama her defasında yeniden ayağa kalkarak ilerleyen bir kadın. ...1939 yılında İstanbul'da kökleri Osmanlı'nın önemli isimlerine uzanan bir ailede doğdu. Dedesi sayılan Ahmet Cevdet Paşa, Osmanlı'nın en önemli devlet adamlarından biriydi. Onun kızı Fatma Aliye ise Türk edebiyatının ilk kadın romancılarındandı. Böyle bir ailede doğan bir kız çocuğunun kaderi belliydi. İyi eğitim alacak, hukuk okuyacak ve saygın bir meslek sahibi olacaktı. Ama hayat, küçük bir çocuğun eline verilen boya kalemleriyle yön değiştirdi. Savaş yıllarının yokluk ve hastalık dolu günlerinde küçük Sunay'a bir defter ve birkaç kalem verildi. O gün çizdiği resimler evdekilerin ilgisini çekti ve o ilgi bir çocuğun kaderini belirledi. "Ben ressam olacağım," diyordu. Ailesi bunu ciddiye almadı. 17 yaşına geldiğinde kolundan tutup hukuk fakültesine gönderildi. Ona verilen söz ise şuydu: 18'ine gelince istediğini yaparsın. Ama bu bir oyalamaydı. Fakat Suna Selen oyalananlardan olmadı. 18 yaşına girdiği gün kimseye haber vermeden Güzel Sanatlar Akademisi sınavına girdi. Yüzlerce kişi arasından sadece 3 kişinin kazandığı o sınavı başardı. Hayatının en mutlu günüydü bu. Ama aynı zamanda en büyük çatışmanın başlangıcı. Evde kıyamet koptu. Sanatçı olmak onların gözünde kabul edilemezdi. Önüne bir seçenek kondu. Ya hukuk ya evlilik. Onun dediği mi olacak, çocuğun dediği mi olacak, bizim dediğimiz mi olacak? Tamam, o zaman madem ki hukukçu olmayacak, evlensin. O ise üçüncü bir yol buldu. Evliliği kendi özgürlüğü için bir anahtar haline getirdi. Kayınvalide adayına gidip açıkça sordu: "Eğer evlenirsem akademiye gitmeme izin verir misiniz?" Şimdi ben kayınvalide adayından tanıştım. Affedersiniz dedim, ben oğlunuzla evlenirsem beni akademiye yollar mısınız? Tabii kızım dedi. O zaman evlenirim. Aldığı cevap evet olunca evlendi. Bu bir teslimiyet değil, aksine zekice yapılmış bir kaçıştı. İlk evliliği ressam Cem Kabaağaç'la oldu. Ama bu evlilik onun hayal ettiği gibi bir hayat getirmedi. Akademi yarım kaldı, ilişkide derin kırılmalar yaşandı. Kendi anlatımıyla bu evlilik döneminde çok defa aldatılmıştı. Sabretti, sustu, çocuğu için direndi. Ama bir gün duvara fırlatılan bir eşya onun için her şeyin bittiği andı. Bugün duvara atan yarın bana atar diyerek o evliliği noktaladı. Hayatı yeniden kurması gerekiyordu. Tiyatro bu noktada onun sığınağı oldu. Lise yıllarında keşfedilen yeteneği onu sahneye taşıdı. Kısa sürede dikkat çekti, profesyonel tiyatroya adım attı. Ardından sinema geldi. Yönetmen Metin Erksan'la sinemaya giriş yaptı ve daha ilk işlerinde bile karakterlere kendi yorumunu katacak kadar güçlü bir duruş sergiledi. Derken hayatına Münir Özkul girdi. Bu ilişki onun hayatındaki en uzun ve en çalkantılı dönemlerden biri oldu. Başlangıçta büyük bir aşk vardı. Aynı sahneyi paylaşan iki oyuncunun yakınlığı zamanla derin bir bağa dönüştü. Ancak bu evlilik de dışarıdan göründüğü gibi masalsı değildi. Yoksulluk vardı. Kurtuluş'ta küçücük bir evde yaşadılar. Bazen ceplerinde para bile olmazdı. Hatta bir gün sokakta buldukları bir köpeğe verilen ciğeri pişirip ona yedirdikleri, kendilerinin ise aç kaldığı gün bile oldu. Ama bu zorluklar sadece maddi değildi. Suna Selen'in kendi anlatımına göre bu evlilikte de sadakat ciddi bir sorun haline gelmişti. Münir Özkul'un kendisini defalarca aldattığını dile getirdiği röportajları vardır. Hatta en çarpıcı anılarından biri bir turne dönüşünde yaşanmıştır. Anlattığına göre turne için şehir dışına gönderildiği bir dönemde eve beklenenden erken döner. Kapıyı açtığında karşılaştığı manzara uzun yıllar hafızasında kalacaktır. Salonun ortasında bir yer yatağı ve yanında tanıdığı bir kadınla yatan Münir Özkul. O anı yıllar sonra bile ironik bir acıyla anlatmıştır. Münir Özkul'un durumu kurtarmak için söylediği sözse neredeyse trajikomiktir.
Ben sadece kontrol ediyordum. Güler misin, ağlar mısın? Suna Selen röportajlarında Cem Kabaağaçlı ve Münir Özkul'la olan evliliklerinde toplam 35 defa aldatıldığını ifade etmiştir. Münir Özkul'la yaşamış olduğu bu son olay onun için bir kırılma noktası olmuştu. Evlilikleri yıllarca sürse de bu tür yaşanmışlıklar ilişkinin temelini sarsar. Buna rağmen Suna Selen, Münir Özkul'un kendisine karşı hiçbir zaman kaba davranmadığını, sesini bile yükseltmediğini de özellikle vurgulamıştır. Yani bu ilişki sevgiyle hayal kırıklığının iç içe geçtiği karmaşık bir yapıdaydı. Bu evlilikten bir de kızları dünyaya gelir. Ama zamanla yolları ayrılır. Münir Özkul'un taze kan lazım diyerek ilişkiyi bitirdiğini anlatır. Bu söz Suna Selen için hem şaşırtıcı hem de ironiktir. Çünkü aralarında ciddi bir yaş farkı vardır. Bu ayrılık onun hayatındaki en ağır yalnızlıklardan birini getirir. Tam da kendini en değersiz hissettiği bir dönemde bir havaalanında hayatına bir ışık girer. Güner Sümer. Bu kez yaşadığı şey gerçek bir aşktır. Sade, derin ve huzurlu. Ama ne yazık ki kısa sürer. Güner Sümer'i kanser nedeniyle kaybeder. Hayat ona mutluluğu hep kısa süreli armağan etmiştir. Ama o hiçbir zaman üretmekten vazgeçmez. Tiyatroda, sinemada sayısız rol, ödüller, başarılar. Ama onun hikayesini asıl anlamlı kılan şey bu başarıların ardındaki fedakarlıklardır. İlk büyük ödülünü kazandığında onu satıp çocuğuna mama alır ve o mama kutusunu bir hatıra gibi saklar. Çünkü onun için sanat sadece alkış değil, hayatta kalma biçimidir. Yıllar geçer, acılar birikir, anılar çoğalır. Ama o dimdik durur. Vakur, mesafeli ve güçlü. 86 yaşına geldiğinde bile her gün sudoku çözen, zihnini diri tutmaya çalışan bir kadın olarak yaşamaya devam eder. Ve hayatını tek bir cümleyle özetler. Üretim bittiği an hayat biter. Bu video sadece bir sanatçının değil, kendi kaderini inatla yeniden yazan bir kadının hikayesidir. Siz Suna Selen gibi defalarca aldatılan biri olsaydınız ne yapardınız? Yorumlarda paylaşabilirsiniz. Suna Selen'e Allah'tan sağlıklı nice uzun ömürler dileriz. Bu gibi videolar için videoyu beğenerek abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki Yeşilçam hikayesinde görüşmek üzere.